TV8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam benim de çok sevdiğim uygulamalardan birinden bahsedeceğiz. Aslında birçok uygulama var bu anlamda ama seyircilerimizi de merak ettirmeyelim, konumuzu açıklayalım. Bölgesel zayıflama. Bölgesel zayıflamada hangi yöntemler kullanılıyor? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bölgesel zayıflama deyince işin içine pek çok terapi katılıyor. Yani iğneli lipolizden, soğuk lipolizden tutun da kas hareketini arttırıcı cihazlara, G5 masajına veya presoterapilere kadar her şey aslında bölgesel zayıflama için bir yöntem olabiliyor. Benim en çok uyguladığım yöntemlerden bir tanesi soğuk lipoliz ve tabii ki iğneli lipoliz. Peşi sıra en çok kullandığım iki yöntem. Eğer hastamın zamanı varsa o bölgeyi desteklemek, bu erimeyi hızlandırmak için G5'te programa eklemeyi seviyorum ama bazen hastalarımızın buna zamanı olmayabiliyor. Yurt dışından gelen hastalarımız olabiliyor. O zaman oradaki dokunun özelliğine göre soğuk lipoliz veya iğneli lipolizden birisini tercih etmek zorunda kalabiliyorum. Ve çoğunlukla da terapilerime bu şekilde devam ediyorum. Hocam peki tek seans etkili mi yoksa seanslar mı yapmak gerekiyor? Şimdi bölgesel yağ toplanması varsa burada aslında kişinin bazen hiç kilolu olması da gerekmiyor. Gayet zayıf bir insanda veya gayet sportmen bir insanda genetik olarak bir bölgede yağ toplanmış ve onunla bir türlü baş edemiyor olabiliyor. İşte bu tip hastalarda eğer sorun tüm ailede varsa, genetik bir özellik taşıyorsa bazen tek seans yetmeyebilir, bir ikinci seansa ihtiyaç duyabilir. Çünkü bahsettiğim bu her iki yöntemde uzun aralarla tekrarlanabilir yöntemler. Bir selülit tedavisinde olduğu gibi haftada bir, 10 günde bir hastanın işlem yaptırması mümkün olmayan, en yakın ikinci bir seansı 1,5 ay ile 3 ay arasında yapabildiğimiz aslında neredeyse tek seanslık işlemler. Dolayısıyla bazı hastalar için tek seansta yeteri kadar sonuç alıyorken bazı hastalar için tekrar gerekebiliyor elbette. Peki şimdi bence en çok size gelen sorulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü benim de aklıma takılan bir soru bu. Bölgesel zayıflamayı kullanırken diyet ve spor yapmamız gerekiyor mu? Şart mı? Şimdi diyet ve spor tabii ki biraz da kişinin kilosuna da bağlı. Spor aslında ben hiçbir zaman hastalarımın hiçbir zayıflama programında ya da hiçbir selülit vesaire bu tarz bir programda çok ağır spor yapmalarını beklemiyorum. Sadece daha aktif bir hayat içerisinde olmalarını bekliyorum. Yürüyüş, günlük 20-25 dakikalık bir yürüyüş dahi bence yeterli bir aktivitedir aslında kişi için. Ama tabii ki düzenli spor hayatı olanlar ona devam etsin, bunu istiyorum. Diyete gelince ben çok diyete inananlardan değilim. Çünkü diyet sanki bana yıllardır edindiğim tecrübede öyle. Kişinin hayata bir mola vermesi, o arada tüm alışkanlıklarından vazgeçip büyük bir hevesle o günleri özleyerek bir şekilde ama şunu bitireyim de tekrar oraya döneyim diye yaşadığı bir süreç gibi oluyor ve diyeti bırakan hasta hızla tekrar eski sorunlarına kavuşuyor. Şunu ama istiyorum, sağlıklı beslenmelerini. Nedir bu biliyorsunuz? Rafine şeker artık sağlıksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok canı çekiyorsa benim hastalarım her şeyin tadına bakabilirler. Ama her şeyin. Sadece miktarını ayarlamak kaydıyla. Tabii ki dengede beslenmelerini, düzenli hareket etmelerini ama dediğim gibi bu hareket illa çok ağır bir spor manasında değil. Sadece günlük aktiviteyi birazcık hayatlarına sokma anlamında olmalı. Evet tabii ki bölgesel olarak bile zayıflamalarını istiyorsak, orada biz yağ hücrelerini bir şekilde yok etmeyi planlıyorsak, fabrikamızın, vücudumuzun da onları ham madde açısından çok desteklememesi gerekir. Sonuçta bizim bedenimize aldığımız her şeker, her yağ, her karbonhidrat bir ham madde. Düzenli ve yeteri miktarda alırsak vücudumuz bunları gerekli işlevleri için kullanıyor. Fazlasını alırsak da çöp gibi yağ hücrelerinde depoluyor. Orada da bölgesel birikmeler oluşmaya başlıyor. Genetik olarak zaten diyelim ki kişi zayıf, diyor ki benim diyet yapmama ne gerek var? Ben zaten gerçekten zayıfım. Evet zayıf.
Ama kötü bir beslenme alışkanlığı varsa zaten genetik olarak yatkın olan bölgedeki yağ hücreleri hemen diyecek ki yolla fazlaları bana. Biz oraya eritmeye çalışıyoruz. Bu durumda dediğim gibi benim istediğim diyet yapmaları değil, sadece sağlıklı beslenmeleri. Ama kişinin aynı zamanda kilosu da fazlaysa, vermesi gereken kilolar varsa o zaman elbette daha sıkı bir beslenme programına uyması gerekiyor. Yediklerinin hem miktarını hem çeşitliliğini kontrol etmek zorunluluğu var. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, kişi bir yandan küpünü dolduruyorsa o küpü boşaltmamız mümkün değil. Peki hocam uygulamaları hangi bölgelere yapıyorsunuz? Yani gıdı bölgesi mi, kol mu ya da vücutta her tarafa yapılabiliyor mu? Aslında vücutta her yere yapılabilir. Gıdıya da yapılabilir, kollara, karına, bel kenarında simit tabir edilen yağlanmalara, bacak yanı özellikle binicik pantonu tabir ettiğimiz yağlanmalar varsa ki gerçekten can sıkıcıdır. Çoğu kişi onları ne kadar spor yaparsa yapsın, ne kadar zayıf olursa olsun eritemez. Diz içindeki bu diz kenarı yağlanmalarına her bölgeye uygulayabiliyoruz ama şöyle bir sınırımız var. Bir kere de müdahale edebildiğimiz kısım sınırlı kalıyor. Çünkü kullanabileceğimiz bu iğneli lipolizde ilaç miktarı belli. Miktar olarak bunun üzerine çıkamıyoruz. İlacı çok seyreltilerek her yere yapmak da doğru bir teknik değil. Dolayısıyla seçme usulüyle belli bölgelere öncelik tanıyarak ve aralara zaman koyarak çeşitli bölgelere çalışmak mümkün. Ama saydığımız tüm sahalara iğneli lipoliz ya da yeteri miktarda yağ kalınlığı varsa makineyle soğuk lipoliz yapmak mümkün. Peki hocam bu prosedürlere uyarsak, beslenmemize dikkat edersek, tabii günlük aktivitemizi de tamamlarsak, sizin bize uygulamış olduğunuz o mucizevi bahsettiğiniz sistemleri de kullanırsak tamamen bu bölgesel yağlarımızdan kurtulup güzel bir şekilde kavuşabiliyor muyuz? Tabii ki tamamen derken gözümüze hoş görünecek hale gelene kadar kurtulabiliyoruz. Ama tabidir ki vücuttaki yağı sıfırlamak ya da bir bölgedeki yağı sıfırlamak ne istediğimiz bir şey ne de zaten olası bir durum. Hani orada o noktada bir yanlış anlaşılmaya yer vermek istemiyorum. Kafalarda değişik soru işaretleri oluşsun istemiyorum ama yeteri kadar üzerine eğildiğimiz, yeteri kadar seans yaptığımız ve bahsettiğimiz prensiplere uyduğumuz takdirde gerçekten istediğimiz görüntüye kavuşabiliyoruz. Hocam kıyaslama imkanınız olduğunda iğneli lipoliz mi yoksa soğuk lipolizi mi daha fazla tercih ediyorsunuz? Aslında fazla tercih etmiyorum hocam. Kişinin yağ yapısı çok önemli. Bazen o kadar sıkı, böyle sert bir yağ dokusu vardır, taş gibidir. Onu soğuk lipolize zaten bağlayamazsınız. Yani bağlanıyorlar bazı durumlarda ve hiç fayda görmüyorlar. Çünkü olmaz. Orada o yağın emilip vakumlanıp güzel bir soğumaya tabi tutulması lazım. O zaman mecburen tabii ki iğneli lipoliz yapmak zorunda kişi. Veya evet gerçekten bedeniyle çok zayıf hasta, baktığınızda dışarıdan hiçbir fazlalık görünmüyor. Ama o kadar fit kalmak için uğraşmış bir insanda minicik bir yağ fazlalığı oluyor ve siniri bozuyor. Ne yapacağız? O kadarcık yağı soğuk lipoliz emmez ama iğneli lipoliz onu hakkıyla ortadan kaldırır. O zaman tabii ki tek seçenek iğneli lipoliz. Ama geniş bir sahada gevşek bir yağ tabakası varsa ve bu oldukça da kalınsa o zaman mutlaka ilk tercihim soğuk lipoliz oluyor açıkçası. Çünkü o kadar geniş ve kalın bir yağ tabakasını eritebilmem için kullanmam gereken ilaç miktarı doğal sınırın üstüne çıkar. O zaman da onu tercih etmiyorum. Zaten o kadar büyük bir yağı tek kerede ortadan kaldırmak da mümkün değil. Bunu dönüşümlü bir şekilde soğuk lipoliz, belki bir soğuk lipoliz daha veya bazen %35 gibi bir kayıp yağ kitlesinde söz konusudur. Uygun hale gelirse bir ikinci seansı iğneli lipolizle yapmak gibi kombinasyonlarla da ilerlemek mümkün oluyor. Peki hocam o zaman buradan herkese sesleniyoruz. O canımızı sıkan, küçük de olsa, büyük de olsa bu bölgesel olarak yağlanmamıza, şekilsizlenmemize sebep olan o yağlardan kurtulabilmemiz mümkün diyoruz. Buradan seyircilerimize de gerekli mesajı gönderiyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim.
Efendim program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'ti. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.